Her oyun modunda profesyonelleşmek ister misin? Bunun için her bir moda az bazı özel tüyoları bilmen gerekiyor. İşte bu videoda her oyun modunda neredeyse tüm maçlarını kazanabilmen için bilmen gereken en önemli taktikleri göstereceğim. Hazırsanız başlayalım. Bu video birden çok bölümden oluşuyor. Zaman damgalarını açıklama kısmına bıraktım. İstediğiniz zaman istediğiniz oyun moduna atlayabilirsiniz. Ama videodan tam verimi almak için sonuna kadar izlemenizi öneririm. Hesaplaşma ile başlayalım. Bu oyun modu tek hesaplaşma ve çift hesaplaşma olarak ikiye ayrılıyor. Ve ikisi çok farklı gözükse de aslında benzer taktikleri olan modlar. Örneğin başkaları savaşırken o savaşa karışmamak, aşırı açgözlü olmamak, gerektiğinde çalıda beklemek gibi bir sürü örnek verebiliriz. Ve bu taktiklerin sadece bir tane ortak yanı var. Hepsi sabırlı olmanızı gerektiriyor. Hesaplaşma modunda maç kazanmak için sadece sabırlı olmayı bilmeniz yetiyor. Çünkü bu modda sadece bir canınız var ve öldüğünüz zaman direkt eleniyorsunuz. Mesela tüm yükleri toplayıp maçtaki en güçlü kişi olmak isteyebilirsiniz ama çoğu maçınızı kaybetme nedeninizin yük almaya çalışırken ölmeniz olduğunu fark etmiyorsunuzdur büyük ihtimalle. İşte hesaplaşma modunda yapılan en büyük hata da tam olarak bu oluyor. Her maçınızı birinci olmak için oynarsanız kaybetme oranınız muhtemelen fazla olacaktır. Onun yerine özellikle yüksek kupalarda her maçınızı ilk 4'e girme düşüncesiyle oynamanız lazım. Bunun için de sıfır risk ile oynayıp her zaman sabırlı olursanız her maçınızda ilk 4'e girerek kazanma serinizi büyütebilir ve bu şekilde de hesaplaşma modundan yüksek miktarlarda kupa kasabilirsiniz. Şimdi ise en çok oynanan 3v3 moduna geçelim. O da savaş topu. Bu oyun modunda kazanmak için gol atmayı bilmeniz yeterli. Ben şimdi 3 farklı gol atma şekli göstereceğim ama kullanabileceğiniz taktik karakteriniz ve rakip savaşçılara göre değişebilir. İlk gol atma taktiği hepimizin bildiği kalenin içine yürümek. Bu taktiği uygulayabilmek için canı yüksek bir karakter almanızın yanı sıra rakipte geriye iten veya sizi anında kesebilecek bir savaşçının olmaması gerekiyor. İkinci taktik topu atıp rakibi geriye ittirmek veya susturmak. Bu taktikle neredeyse her zaman garanti gol atabildiğiniz için dostluk savaşlarında pratik yapmanızı öneriyorum. Üçüncü ve son gol atma taktiği ise topu köşeye vurmak. Hiçbir zaman topu dümdüz atmayın. Bu şekilde rakip kolayca kurtarabiliyor. Onun yerine topu hep köşeye doğru vurmaya çalışın ve bunu yaparken vurduğunuz yerin tersine doğru yürürseniz de rakibin kafasını karıştırıp rahatça gol atabilirsiniz. Ama yüksek kupalarda sadece bunu bilmeniz yetmiyor. Kaybettiğiniz maçlarda rakiplerin önce sizi kendi kalenize sıkıştırıp daha sonra sizi darlayıp ardından da gol atıp kazandıklarını fark etmişsinizdir. Peki biz bunu kendi maçlarımızda rakibimize nasıl uygulayacağız? Cevabı çok basit. Her zaman maçın başında rakibinize baskı kurup maçın sonuna kadar kontrolü bırakmamanız lazım. Bu şekilde rakibi köşeye sıkıştıran takım siz olursunuz ve rahatça kazanırsınız. Ve bu oyun modunda kazanmanın sırrı da tam olarak bu. Baskıyı bir kez kurduğunuz zaman asla ölmemeye çalışın. Çünkü eğer ölürseniz takımınız 2v3 kalacağı için kurduğunuz baskıyı rakibe devretmiş olursunuz. Ardından da gol atma taktiklerinden uygun birini kullanarak maçlarınızı rahatça kazanabilirsiniz. Ama knockout modunda kazanmak savaş topu kadar rahat değil. Bu modda takımınızdaki her oyuncunun elinden geldiğince dikkatli oynaması gerekiyor. Bunun nedeni eğer sizden bir kişi ölürse 2v3 kalacağınız için muhtemelen turu kaybedeceksiniz. İşte bu yüzden knockout oynarken randomlarla girmenizi önermiyorum. Bu modda genellikle haritaya bağlı olarak nişancı ve atıcı karakterler almaya çalışın ve başta takımca sadece bir kişiyi kesmeye odaklanın. Rakipten bir kişiyi kestiğinizde de 3v2'yi kolayca kazanabileceksiniz. Tabi haritadan haritaya taktikler değişebilir ama genel olarak hedefimiz bu olmalı. Ama az önce de dediğim gibi bu modda hataya yer yok. Özellikle rakipleriniz iyi oyuncularsa ufak bir hatanızı gördükleri an sizi kesebilirler ve baskıyı kurabilirler. Diyelim ki iki takım arkadaşınız da öldü ve 1v3 kaldınız. Muhtemelen 1v3'ü kazanamayacağınız için rakibi ulti kastırmamak amacıyla gidip gaza ölmenizi tavsiye ediyorum. Ödül avı da knockout'a benzer ama bu modda daha fazla taktiğe yer var. Knockout'un aksine bu modda çok önde olsanız bile anında tüm yıldızlarınızı kaybederek geriye düşebiliyorsunuz. O yüzden özellikle yüksek yıldızınız varken olabildiğince dikkatli oynamaya çalışın ve gerektiğinde takım arkadaşlarınızın arkasına geçin. Tam tersi eğer gerideyseniz en yüksek yıldıza sahip rakibe dalın. Ölseniz bile rakibi kestiğiniz sürece bir sorun yok çünkü sizin takımınız karlı çıkacak. Bu modda yapılan en büyük hata ise mavi yıldızı almaya çalışırken ölmek. Maçın başında mavi yıldızı siz alırsanız muhtemelen kontrolü rakibe kaptıracağınız için sırf mavi yıldızı almak için hasar yemenizi önermiyorum. Bu modda öne geçebilmek için harita kontrolü sağlamak çok önemli. Bunu yapmak için de maç başladığında 3 koridora dağılmanız lazım. Biriniz üstten, biriniz ortadan ve biriniz alttan giderse rakibi kolay kolay geçirtmezsiniz ve orta kontrolünü sağlayarak rahatlıkla kazanırsınız. Duello muhtemelen en adaletli oyun modu. Kötü takım arkadaşları yok, takımlaşma yok. Kazanmak için her şey sizin yeteneğinize bakıyor. Bu modda dikkat etmeniz gereken tek şey karakter seçimlerinizi iyi yapmak. Genelde ilk seçiminiz hızlı ulti kasabilen bir karakter olmalı. Örneğin Sutu, Spike, Sam ve Kenji. İkinci karakteriniz ise genellikle ultisi güçlü ve zor kasılan bir karakter olmalı. Örneğin Tara ve Clancy. Bunun sebebi ilk karakterinizle hemen ulti kasıp eğer ölürseniz ikinci karakterinizin güçlü ultisini kullanabilirsiniz. Üçüncü karakteriniz ise her savaşçıya anti olan bir karakter olmalı. Mesela Artie, Rico, Feng, Lily gibi karakterler çoğu savaşçıya karşı kazanabiliyor. Saydığım kurallara göre bir üçlü oluşturursanız ve aldığınız karakterlerle yetenekliyseniz muhtemelen duello modunda her maçınızı kazanabileceksiniz. Bu kurallara uygun bazı üçlüler bunlar. Rahatlıkla alıp kupa kasabilirsiniz. Peki gelelim sıcak bölgeye. Bu modun sadece bir kuralı var. O da ortayı rakiplerinize bırakmamak. Bu modda genellikle Jhin, Tara,
Pharah, Squeak, Jesse gibi kontrolcü karakterler almalısınız. Tabi bu haritadan haritaya değişir ama genel olarak takımca 3 tane kontrolcü alıp ortaya yerleşirseniz rakipleriniz pek de bir şey yapamayacaktır. İşin en zor kısmı da bir kez ortaya yerleşmek oluyor. Bunu yapabilmek için maç başladığında tüm takım olarak ortayı hızlıca kapın ve mümkün olduğunca çabuk pozisyon alın. Bir takım arkadaşınız yan koridorlardan rakiplere baskı yaparken diğer iki oyuncu merkeze odaklanmalı. Eğer başlangıçta ortayı kaptırırsanız alanı geri almak bayağı zor olacaktır. Bu yüzden her zaman savaşı ilk başlatan taraf siz olmaya çalışın. Ancak bunu yaparken sakın gereksiz risk almayın. Örneğin bir rakibi kesmek için fazla ileri gidip ölürseniz rakip anında orta kontrolünü ele alır ve kaybeden taraf siz olursunuz. Bu oyun modunda yapılan en büyük hata ise tek tek rakibe dalıp ölmek. Özellikle kaybeden tarafsanız eğer tüm takım arkadaşlarınız ölürse yeniden saldırmak için onların doğmasını bekleyin. Eğer onlar doğmadan siz saldırırsanız 1v3 alamayacağınız için siz de öleceksiniz ve rakip sizi doğduğunuz yere hapsetmiş olacak. Soygun öncekilere benzemeyen bir oyun modu. Modun amacı oldukça basit. Rakip kasayı yok etmek ya da en azından daha fazla hasar verebilmek. Aslında bu oyun modu iki farklı şekilde oynanabiliyor. Buna karakterinizin kupası karar verecek. Eğer düşük kupalarda oynuyorsanız hiç düşünmeden sadece rakip kasaya vurma odaklı oynayabilirsiniz. Örneğin Chuck, Edgar, Jesse, Nita gibi karakterler alarak hiç düşünmeden rakip kasaya koşabilirsiniz. Bu taktiğin asıl mantığı rakibi savunmaya zorlayarak sizin kasanıza saldırmalarını engellemek oluyor. Eğer sürekli rakibi savunmaya dönmeleri için zorlarsanız takımca sürekli minik minik vurarak eninde sonunda maçı alırsınız. Ama eğer yüksek kupalarda oynayacaksanız stratejiniz önceki modlar gibi tamamen kontrol kurma odaklı olmalı. Çünkü yüksek kupa rakipler muhtemelen ilk taktiği yemeyecektir ve baskınızı rahatça savunarak saldıran taraf onlar olacaktır. Colt, Brock, Bell, Gale gibi karakterler alarak tamamen orta kontrolü kurma odaklı oynarsanız rakipleriniz geri ittirebilir ve kasalarına hasar çıkarabilirsiniz. Bu modda yapılan en büyük hata ise sırf kasaya vurabilmek için ölmek. Bunun nedeni siz öldüğünüzde rakip kolayca kontrolü geri kazanacak ve belki de vurduğunuz hasarın daha fazlasını size geri vuracak. Elmas kapmaca şu ana kadar saydığım tüm modlar arasından en az sevilen oyun modu. Ama aslında bu oyun modunda kazanmak için gerekli mantığı öğrenirseniz bu moddan hiç olmadığı kadar zevk almaya başlayacaksınız. Her zaman ne olursa olsun takımınızda sadece bir tane elmas taşıyıcısı bulunmalı. Bunun nedeni ise elmas taşıyıcısı güvenli oynarken elmas almayanlar ise her zaman rakibe yanlardan baskı kuracak. Örneğin bu haritayı baz alalım. Jesse burada elmas taşıyıcısı konumunda. Chester ve Mo ise yanlardan giderek rakibi darlayacak. Ama eğer Chester'da elmas almış olsaydı o da güvenli oynamak zorunda kalacaktı ve belki bu maç kurduğumuz baskıyı kuramamış olacaktık. İşte kazanmanın sırrı da bu. Elmas taşıyıcısı her zaman ortaya gitmesi için uzun menzilli ve kendini koruyabilecek bir karakter almalı. Yanlardan gidecekler ise birebir duelloları kazanabilecek karakterler almalı ve her maç bu mantık ile oynarsanız çoğu elmas kapmaca maçınızı kazanabileceksiniz. Ama sakın elmas taşıyıcısı olması için randomlarınıza güvenmeyin. Bazı maçlarda 10'a 0 kazanıyor olsanız bile elmas taşıyıcınızın yaptığı bir hatadan dolayı maçı rakibe illaki vermişsinizdir. Bunun da önüne geçmek için ya her zaman elmas taşıyıcısı siz olun ya da üçlü bir takımla girin. Bahsetmediğim başka oyun modları da var. Bunun sebebi o modların sadece geçici süreliğine gelip tekrar gitmesi. O yüzden hepsini sadece bir cümleyle açıklayacağım. Kuşatma ya da ruh savaşları. Rakiplerin ruh veya cıvata toplamaması için onları sakın ortaya sokmayın. Ruh toplayıcı. Rakipten birini kestiğinizde illa puan almak için gidip siz de ölmeyin. Onun yerine sadece garanti alabileceğiniz ruhları alın. Üçlü hesaplaşma. Kestiğiniz rakipler maksimum 2 yük düşürüyor. O yüzden her savaşa girmek zorunda değilsiniz. 5v5 modları. Asla takımınızdan ayrılıp tekli savaşlara girmeyin. Onun yerine her zaman takımınızla birlikte oynamaya çalışın. Voleybol savaşı. Topu savunurken her zaman en önde durmaya çalışın. Bu sayede topu ortaya doğru fırlatmış olursunuz. Basketbol savaşı. Topu potaya düzgün atmayı öğrenmeniz yeterli. Maden arabası. Sırf arabayı itmek için ölmeyin. Önce ortanın kontrolünü sağlayın. Zombi baskını. Direkt Miko alıp kazanın. Açıklamaya gerek yok. Temizlik. Ödül avında verdiğim taktiklerin aynısını uygulayabilirsiniz. Şu ana kadar saydığım her oyun modunda kazanmak için verdiğim taktikler oldukça önemli. Ama daha da önemli olan bir şey var. O da oynayacağınız karakterleri tamamıyla bilmeniz. Eğer aldığınız karakteri oynayamıyorsanız muhtemelen saydığım taktikleri de uygulayamayacaksınız. Şu anda ekrandaki videoya tıklayarak da oyundaki her karakter için bir tüyo öğrenerek karakterlerde bilginizi geliştirebilirsiniz. Görüşmek üzere.